Merhabalar, ben Erman. Kanalıma hoş geldiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle Polonya'nın en karanlık ve en ürpertici vakalarından birine dalıyoruz. Bazı insanlar karanlıkta da var. Ama Leszek'in karanlığı insanlığın bile kaldıramayacağı kadar derindi. Sevgi görmeden büyüyen ve her gün yeniden yaralanan bu çocuk zamanla nefretini insanlarla hesaplaşmaya dönüştürdü. Arkasında onlarca ceset bırakarak Polonya'nın en ürpertici seri katillerinden birine dönüşürken polisler yanlış kişileri tutukladı. Deliller kayboldu. Adalet her seferinde elinden kaçırdı. Peki bir gün serbest kalırsa ne olur? Leszek Pekalski 12 Şubat 1966'da Polonya'nın Bytom bölgesine bağlı, haritada bile zor bulunan Oseki köyünde dünyaya geldi. Fakat onun için doğum bir başlangıç değildi. Karanlığın ilk kapısıydı. Daha beşikteyken bile kaderi kimsenin konuşmak istemediği bir gecenin gölgesini taşıyordu. Annesi köyün sessizliğini yırtan bir saldırının ardından hamile kalmıştı. Bu yüzden Leszek daha nefes almaya başladığı andan bile istenmeyen bir hatıranın canlı kanıtıydı. Babası hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Annesi ise onu her gördüğünde geçmişin karanlık yüzünü yeniden hatırlıyor gibiydi. Bu yüzden Leszek bir çocukluk değil, hayatına çökmüş bir lanet gibi davranıyordu. Aynı evde yaşadıkları büyük annesi de farklı değildi. Onun gözlerinde Leszek sevilecek biri değil, saklanması gereken bir utançtı. Ev sıcak bir yuva değildi. Soğuk duvarların arasında yankılanan bağırışların ve tokatların eksik olmadığı bir işkence odasıydı sanki. Leszek her gün aynı kabusu yaşıyordu. Annesinin erkeklere duyduğu nefreti en kolay yönlendirecek hedefi oğluydu. Büyük annesi de bu sessiz şiddetin bir parçasıydı. Sevgi kelimesi Leszek'in hayatında hiç var olmamıştı sanki. Dışarı çıktığında durum değişmiyordu. Köyün çocukları onu görünce alay ediyor, büyükler ise yüzünü bile görmek istemiyordu. Bakımsız, yalnız ve korumasız bir çocuk. Herkes için bir hedefti. Leszek kaçabileceği hiçbir yer yoktu. Evde şiddet, sokakta aşağılanma. Dünya onun için bir tek şeyden ibaretti. Acı. Ve tüm bu karanlığın içinde kimse fark etmese de Leszek'in içinde bir şey yavaşça büyüyordu. Sessiz, soğuk ve karanlık bir şey. Onu yıllar sonra tüm Polonya'nın konuşacağı birine dönüştürecek bir şey. Sürekli dayak yemek. Leszek'in yalnızca bedenini değil, sesini de kırmıştı. Kelimeler ağzından dökülmek istemiyor, konuşmaya çalıştığında dili birbirine dolanıyordu. Sanki boğazında görünmeyen bir el vardı. Yıllardır susturulan bir çocuğun sesi. Artık çıkmayı bile unutmuştu. Bu sessizlik içinde biriken nefretin daha da büyümesine neden oluyordu. Çünkü Leszek insanlığa dair tek iyi bir an bile taşımıyordu. Onun gözünde insanlar yaklaşılmayacak kadar tehlikeli, nefret edilecek kadar acımasızdı. Annesi ondan kurtulmak için defalarca başka ailelerin kapısına bıraktı. Her geri dönüşünde Leszek biraz daha eksilmiş, biraz daha kırılmış halde oluyordu. Sonunda annesi artık dayanamayacağını söyleyerek onu yatılı bir okula gönderdi. Bu, bir çocuğun eğitim için gittiği bir yer değildi. Yalnızlığın duvarlarla örülü yeni bir versiyonuydu. Leszek nereye giderse gitsin artık terk edilmişliğin duygusundan kaçamıyordu. İnsanlarla bağ kurmayı hiç öğrenmemişti. Denedikçe başarısız oluyor. Başarısız oldukça daha da içine kapanıyor. İçine kapandıkça da öfkesi büyüyordu. Bu öfke zamanla saldırganlığa dönüştü. Artık kendisine zorbalık yapanlara sessizce katlanan çocuk yoktu. Leszek büyüdükçe şiddetin dilini öğrenmiş gibi bir karşılık vermeye başladı. Okulda sürekli kavgalara karışıyor. Öğretmenler bile ondan uzak durmayı tercih ediyordu. Kızlarla ilişki kurmak neredeyse imkansızdı. Kimse onunla konuşmak istemiyordu. Yanına yaklaşanlar bile birkaç dakika içinde uzaklaşıyordu. Leszek için hayat her köşesi kapana dönüşmüş bir cehennem gibiydi.
Ne evde, ne okulda, ne de sokakta. Artık hiçbir yerde kabul görmüyordu. Sonunda bir kız arkadaşı bulmak için çareyi gazete ilanlarında aradı. Umutsuzca bu yazdığı ilanlara cevap veren birkaç kişi oldu. Ama buluşma anı geldiğinde her şey daha da kötüleşti. Kızlar onu görür görmez yüzlerinde ifade değişiyor. Korkuyla geri çekiliyor ve hızla uzaklaşıyorlardı. Leşek, insanların gözlerinde kendisine dair hep aynı şeyi görüyordu. Tedirginlik, rahatsızlık ve bazen de açık bir korku. Bu reddedilişler onun içinde karanlık bir şeyi daha da derinleştirdi ve kimse fark etmiyordu. Leşek'in dış görünüşü yaşadığı bir hayatın yansıması gibiydi. Sivilcelerle kaplı yüzü, bakımsız saçları, konuşurken kelimeleri yutmasına neden olan o kırık özgüveni. Tüm bunlar insanların ondan uzak durması için fazlasıyla yeterliydi. Hiçbir kadın onunla birlikte olmayı düşünmüyordu bile. Leşek için yakınlık kelimesi hayatı boyunca sadece uzaktan izlediği bir hayaldi. Cinselliğin ne olduğunu tatmak için geriye sadece bir seçeneği kalmıştı. Bir şişme bebek almak. Bu onun için bir utanç değildi. Çaresizliğin son durağıydı. Aylarca çalışıp para biriktirdi. Her kuruşunu yastığın altındaki bir bez torbasında saklıyordu. Hayatında ilk kez bir hedefi vardı. Ve o hedefe neredeyse ulaşmıştı. Ama kader, Leşek'in yüzüne bir kez daha karanlık bir gülümsemeyle baktı. Üvey kız kardeşinin kocası sakladığı bütün parayı buldu. Bir akşam hiçbir şey olmamış gibi tüm parayı bir barda içkiye harcadı. Leşek bunu öğrendiğinde içindeki öfke yıllardır bastırdığı tüm duygularla patladı. Artık sadece kırgın değildi. Nefret doluydu. Herkese, her şeye, insanlığa bile. Bu evde daha fazla kalamayacağını anladı. 18 yaşına geldiğinde hiçbir şey söylemeden yaşadığı yeri terk etti ve Baytov şehrine doğru yola çıktı. Yeni şehir ona yeni bir hayat sunuyor gibiydi. İnşaatlarda çalışmaya başladı, ustalaştı, düzenli bir hayat kurdu. 22 yaşına kadar her şey onun için alışılmadık derecede iyi gidiyordu. Ama Leşek'in kötü şansı gölgesi gibi peşini bırakmıyordu. Bir gün inşaatta geçirdiği kaza düzenini yerle bir etti. Doktorlar ona çalışamaz raporu verdi. Bir anda işsiz, parasız ve bomboş kaldı. Yıllardır bastırdığı karanlık duygular artık zincirlerinden kurtulmuş gibiydi. Leşek Polonya'yı dolaşmaya karar verdi. Ama bu bir gezi değildi. Bu içindeki karanlığın ülke sınırlarına yayılacağı bir yolculuktu. Gittiği her yerde bir iz bırakıyordu. Ve o iz kanla çizilmişti. Leşek kurbanlarını seçerken herhangi bir mantık düzeni takip etmiyordu. Kadınlara saldırıyor, eğer yüzlerini görüp onu teşhis edebileceklerini düşünürse tereddüt etmeden yaşamlarına son veriyordu. Onun için bu bir suç değildi. İnsanlığa karşı açtığı kişisel bir savaşın parçasıydı. İçinde yıllardır biriken nefret artık geri dönüşü olmayan bir şiddete dönüştü. Cinayetlerini farklı bölgelerde, farklı yöntemlerle işliyordu. Bir olayda ağır bir cisim, başka bir olayda bıçak, bazen de tamamen farklı bir araç kullanıyordu. Bu çeşitlilik polis için tek bir katili işaret etmiyordu. Bu yüzden kimse tüm saldırının aynı kişi tarafından işlendiğini düşünmüyordu. Leşek ise bu kaosu kendi lehine kullanıyordu. Trenlere binip şehirden şehire geçiyor, ardında birbirinden kopuk cesetler bırakıyordu. Kurbanlarını bazen gömüyor, bazen uçurumdan aşağı atıyor, bazen de bulunduğu yere bırakıyordu. Hiçbir standardı yoktu, hiçbir ritüeli, hiçbir tekrar eden imzası. Tam anlamıyla organize olmayan, içgüdüleriyle hareket eden bir seri katildi. Bu da onu yakalanması en zor türden biri yapıyordu. Leşek'in gözünde yaptığı şey, kendisine acı çektiren insanlardan intikam almaktı. Bu düşünce onu rahatlatıyor, vicdanını susturuyordu. Yanlış bir şey yaptığını düşünmüyordu asla. Hatta saldırdığı kadınların kıyafetleri yanına alıp saklıyordu. Onları birer ganimet gibi görüyordu. Bu onun için bir hatırlatma
Bir güç sembolüydü. Zamanla bu karanlık işte ustalaştı. Her saldırıda yeni bir yöntem deniyor, canı nasıl isterse öyle davranıyordu. Hiçbir kuralı yoktu, hiçbir sınırda. Ve bu karanlık yolculuk 1990 yılına kadar aynı şekilde devam etti. Ta ki o yıl, hayatının en büyük hatasını yapana kadar. Leşek doğduğu bölge Baytov'a geri dönmüştü. Burada yalnız yaşayan bir kadının evine girdi. Kadının kafasına demir bir çubukla vurdu. Darbenin onu öldürdüğünü düşünerek hızla evden uzaklaştı. Ama bilmediği bir şey vardı. Kadın ölmemişti. Daha da önemlisi, Leşek'i görmüş ve yüzünü hatırlıyordu. Bu onun için bir sonun başlangıcıydı. Kadının hayatta kalmasıyla birlikte Leşek için kaçınılmaz bir son geldi. Polisler kısa süre sonra yakalayıp gözaltına aldı. Sorgu odasının soğuk duvarları arasında ilk kez bu kadar köşeye sıkışmıştı. Polisler onu tanıyan herkesle konuşuyor, böyle bir şey yapar mı sorusunun cevabını arıyorlardı. Gittikleri yerlerden biri de Leşek'in zaman zaman uğradığı kiliseydi. Oradaki rahipler polislere onun zihinsel engelli olduğunu, zararsız olduğunu söyledi. Bu ifade soruşturmayı bulanıklaştırdı. Ancak hakim tüm belirsizliklere rağmen ona 2 yıl hapis cezası verdi. Yine de cezanın hemen uygulanmasına karar verilmedi. Önce psikiyatristler tarafından incelenmesi, raporların hazırlanması gerekiyordu. Bu süreç Leşek için bir kapı aralığıydı ve o kapıdan kaçmayı başardı. Raporlar tamamlamadan ceza ertelenmiş haldeyken yeniden sokaklara karıştı. İlk cezasından resmen yırtmıştı. Ve bu özgürlük onun için duraklama değildi. Karanlık yolculuğuna devam etmesi için bir işaretti. Polonya'yı yeniden dolaşmaya başladı. Trenler, orman yolları, kasabalar. Her yer onun için yeni bir av sahasıydı. Bu sırada polis, işlenen cinayetleri tamamen yanlış yönlerle bakıyordu. Bazı olaylarda masum insanları tutukluyor, hapishaneye gönderiyordu. Özellikle kadınların öldürüldüğü evlerde yapılan yüzeysel incelemeler polisleri hep aynı sonuca götürüyordu. Kocaları, evdeki en ufak bir tartışma izi, bir eşya kırığı, bir komşunun dedikodusu. Hepsi masum erkeklerin suçlu ilan edilmesi için yeterliydi. Polis, gerçek katilin izini sürmek yerine elindeki en kolay hedefe yöneliyordu. Böylece Leşek, ardında bıraktığı kaosun içinde görünmez bir hayalet gibi dolaşmaya devam ediyordu. Adalet sistemi çökerken o her şehirde yeni bir karanlık bırakıyordu. Ve kimse tüm bu dehşetin tek bir adamın eseri olduğunu bile fark etmiyordu. Leşek ne yaparsa yapsın hep 4 ayağının üzerine düşüyor. Her yakalanışında bir şekilde sıyrılıyor, her hatasında sistemin boşluklarından kayıp gidiyordu. Bu da ona tek bir şey öğretti. Durmasına gerek yoktu. Ve durmaya hiç de niyeti yoktu. 1992 yılında 12 yaşında Bernard Dete adında küçük bir kız çocuğuna tecavüz etti. Ardından canına kıydı. Cesedi kızın evinin yakınlarında bir ormanlık alana bıraktı. Sonra da karanlık ağaçların arkasında saklanıp insanların o küçük bedenle karşılaşmasını izledi. Bu onun için bir tür tatmin, bir güç gösterisiydi adeta. Slav bölge savcısı bu davayı diğerlerinden ayırdı. Bu kez bir şeyler farklıydı. Bu vahşetin arkasında kişiyi bulmaya kafaya taktı. İlk adımı, bölgede daha önce böyle bir benzer olay yaşanmış mıydı? Dosyalar açıldı. Eski kayıtlar tarandı. Şehirler arası bağlantılar incelendi. Ve sonunda bir isimle karşılaşıldı. Baytov şehrinde bir kadına saldırmaktan yargılanmış bir adam. Leşek Pekalski. Savcı bu ismi gördüğünde içini soğuk bir his kapladı. Çünkü bu dosya yıllardır kimsenin bir araya getirmediği karanlık zincirin ilk halkası olabilirdi. Her iki olayda da başlarına vurulan demir bir çubuk. Bu benzerlik savcının dikkatini çekti. Artık ortada rastlantı denecek kadar karanlık bir görüntü vardı. Savcı bu işin peşine düşmesi için özel bir ekip görevlendirdi. Ekip kısa süre içinde önemli bir bilgiye ulaştı. Leşek olayların yaşandığı dönemde Slav şehrinde bir akrabasının evinde kalıyordu.
Üstelik bölgede yapılan incelemelerde bir kadın kasiyerin onunla olaylar hakkında konuştuğu ortaya çıktı. Bu bilgi savcının beklediği kırılma anıydı. Artık Leşek evinde arama yapılması için yeterli bir sebep vardı. 19 Aralık 1992 sabahı polisler arama izniyle Leşek'in kaldığı eve baskın düzenledi. Karşılaştıkları manzarayla donup kaldılar. Onlar sadece Bernard'ın ölümüyle ilgili bir iki delil bulmaya umuyorlardı. Fakat içerideki görüntü bambaşka bir gerçeği ortaya çıkartıyordu. Duvar diplerinde çekişler, demir çubuklar. Çekmecelerde kadınlara ait iç çamaşırlar. Yatağın altından çıkan bıçaklar. Her şey yıllardır süren sessiz bir karanlığın tanıklarıydı. Bu adamın derhal tutuklanması gerektiği açıktı. Leşek karakola götürülürken yolda polislere dönüp sakin bir sesle "Her şeyi itiraf edeceğim" dedi. Sanki içindeki yükü boşaltmak ister gibi ya da belki yaptıklarını anlatmaktan tuhaf bir haz alıyordu. Karakola gelindiğinde olayların karışmaması için hepsini tek tek yazmak istediğini söyledi. Günlerce durmadan yazdı. Sayı 83'e ulaştığında hakim artık dayanamadı ve yazmayı durdurmasını emretti. Çünkü anlattıkları akıl almazdı. Bu kadar çok cinayet, bu kadar çok detay gerçek olabilir miydi? Yoksa bir delinin uydurduğu korkunç bir hikaye miydi? Hakim hem psikiyatrik inceleme hem de itirafların doğruluğunun araştırılmasını istedi. Bunun üzerine polisler Leşek'i yanlarına alarak 3 ay sürecek bir Polonya turuna çıktı. Leşek cinayetleri işlediğini söylediği yerleri tek tek gösterdi. Ekipler her noktayı titizlikle inceliyordu. Sonunda 28 farklı suç mahalli doğrulandı. Ve doktorlardan gelen rapor Leşek'in aklının tamamen yerinde olduğunu ortaya koyuyordu. Yani bu bir delinin saçmalığı değildi. Her şey gerçekti. Polonya yıllardır aynı adamın gölgesinde yaşıyordu. Mahkeme başladığında Leşek tek bir çıkış yolu olduğunu düşünüyordu. Deli taklidi yapmak. Eğer akıl sağlığının yerinde olmadığına ikna edilirse belki de bu kabustan sıyrılabileceğini sanıyordu. Fakat Polonya'nın gördüğü en büyük seri katilin bu ucuz savunması mahkeme salonundaki kimseyi kandırmaya yetmedi. Çünkü işaret ettiği yerlerde yapılan incelemeler tüyler ürpertici bir gerçeği doğruluyordu. Leşek yalan söylemiyordu. Ancak onu kurtarabilecek tek bir şey vardı. Delil yetersizdi. Evet, gösterdiği noktalarda cansız bedenler bulunuyordu. Ama polis yıllar boyunca bu suçlarla ilgili doğru düzgün delil toplamamıştı. Soruşturmalardaki hatalar yüzünden onlarca insanın hayatını alan bu adam devasa bir vahşetin yalnızca küçük bir kısmından yargılanabilecekti. Mahkemede deliller yetersiz olduğu anlaşılınca kamuoyu öfkeyle ayağa kalktı. Gazeteler, televizyonlar, sokaklar, herkes aynı soruyu soruyordu. Bu kadar insan nasıl korunamadı? Dava tüm bu kaosun içinde 1994 yılına kadar sürdü. 80'den fazla kişinin hayatına mal olduğu düşünülüyordu. Fakat yalnızca 17 olaydan yargılanabiliyordu. Daha da kötüsü, kesin deliller sadece tek bir cinayette vardı. Ve sonuç, Polonya'nın en karanlık isimlerinden biri yalnızca bir cinayetten ceza aldı. Mahkeme onu 25 yıl boyunca yüksek güvenlikli bir akıl hastanesinde yatırılmasını hükmetti. Leşek 2007 yılından itibaren her yıl tahliye talebinde bulunmaya başladı. Daha önce hiç böyle bir talepte bulunmamıştı. Fakat doktorlar her defasında aynı sonuca vardı. Henüz iyileşmedi. 2017 yılına gelindiğinde cezası resmen tamamlandı. Normal şartlarda serbest kalması gerekiyordu. Ama yine bırakılmadı. Çünkü raporlar onun hala toplum için ciddi bir tehdit olduğunu söylüyordu. Bu yüzden Gostin'deki kapalı bir merkeze yerleştirilmesine karar verildi. Bugün Pekalski hala orada ve hala serbest kalmayı bekliyor. Toplum için tehlike arz ettiği düşünüldüğü sürece özgürlüğüne kavuşması neredeyse imkansız görünüyor. Normalde cezası bitmiş birinin serbest bırakılması gerekir. Ancak Leşek için istisnai bir karar alındı. Bir süre daha gözlem altında tutulacak. Peki,
Bir gün serbest kalırsa ne olacak? Yeniden aynı şeyleri yapar mı? Bu sorunun cevabı Polonya'nın üzerinde dolaşan en karanlık gölge olarak hala havada asılı duruyor. Bu dosya burada bitiyor. Ama Leşek gölgesi hala karanlıklarda dolaşıyor. Bir gün serbest kalırsa ne olacağını kimse bilmiyor. Gece dosyaları karanlığın izini sürmeye devam edecek. Hazır olun. Sıradaki dosya çok yakında. Bu dosyayı beğendiysen videoya beğen yapmayı unutma. Karanlık hikayelerin devamı için abone ol. Yeni dosyalar geldiğinde kaçırmamak için bildirimleri aç. Karanlıklar burada asla bitmez.